Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu akşam sizlere Medlator'da Türkiye sponsorluğunda analitik terazilerin doğru konumlandırılması, kullanımı ve yönetimi ile ilgili yaklaşık yarım saat sürecek bir canlı yayını ulaştırıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu yayında analitik terazileri konumlandırırken nelere dikkat edeceğiz? Yönetimin de kullanımında hangi detaylar önemli? Bunlarla ilgili kısa ipuçlarını sizlere sunuyor olacağım. Yaklaşık yarım saat sürecek canlı yayınımız ve yayının sonunda yine soru cevap kısmında hem sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağım hem de paylaştığım ücretsiz katılım sertifikası bağlantısıyla beraber sizler bir katılım sertifikası alabileceksiniz. Evet, yine her zaman olduğu gibi ben genel sohbet ekranından sizin sorularınızı, yazdıklarınızı takip ediyorum. Yayın esnasında sorularınız olursa lütfen sohbet ekranından bana katılın, yazın ve ben de bu soruları sizlere cevaplamaya çalışacağım. Bu yayınımızda birkaç sunumum olacak. Hem sunumla hem de burada görmüş olduğunuz terazide bazı detayları inceleyerek nasıl konumlandırdık, nelere dikkat ediyoruz bunları anlatarak yayınımı tamamlamaya çalışacağım. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Şimdi bir önceki yayınla ilgili herhangi bir problem varsa arkadaşlar lütfen info@labakademi.com'a mail atın. Oradan arkadaşlar cevaplayacaktır. Aynı zamanda ben bir sunum da paylaşacağım. Bu sunumla beraber ilerleyeceğiz. Şimdi tartımı etkileyen faktörlerle aslında başlayalım. Doğru tartımı neler etkiler? Tartımla ilgili hangi faktörleri dikkate almamız gerekiyor? Bunlardan birazcık aslında bahsetmek gerekiyor. Tabii ki dış etkenler var. Bu tartımı etkileyen dış etkenler var. Öncelikle bunlardan biraz bahsetmek gerekiyor. Onun üzerinde duracağım. Terazinin konumu, statik elektrik yükleri, hava akımları, ortamdaki titreşimler, mıknatıslanma etkileri, buharlaşma ve nem çekme gibi etkiler aslında bizim dış etkenler olarak saydığımız faktörler arasında yer alıyor arkadaşlar. Burada terazinin konumundan aslında kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Teraziyi nasıl konumlandırmalıyız? Bu bizim için oldukça önemli. Bazen şunları görebiliyoruz. Özellikle laboratuvar dizaynlarında teraziler konumlandırılırken çok hatalar yapılıyor. Bu hatalar bize uzun soluklu hatalar olarak geri dönüyor aslında. Bu ne demek oluyor? Siz bir şeyi konumlandırdığınızda her şeyin dizaynını ona göre tasarlıyorsunuz. Kapı girişleri, havalandırmalar, camlar, koridor hareketleri, insan trafiği, varsa kimyasal sarf malzemesi hareketleri gibi tüm detayları siz aslında terazinin eğer konumlandırdıysanız terazi odasından bahsediyoruz. Ona göre bir dizayn yapıyorsunuz. Laboratuvar bir bütün. Tek olarak değerlendiremeyiz. Onun için bir şeyi bir yere konumlandırdığınızda ona göre de diğer şeyleri konumlandırıyorsunuz. Onun için özellikle laboratuvar kurulumu esnasında önemli noktalardan bir tanesi de terazi odalarının durumu ve terazilerin buradaki konumları. Nerelere konumlandırabiliriz terazileri ve nerelere konumlandıramayız? Tabii ki bundan birazcık burada kısaca bahsetmek istiyorum. Şurada bu sunumu buradan çıkayım arkadaşlar. Tam ekran bir görüntü yansıtmak istiyorum size. Şimdi bizim burada terazimize baktığınız zaman ne görüyoruz? Bir terazi masası görüyoruz. Konumlandırmanın önemli parçalarından biri terazi masasıdır. Yani terazi için ayrı bir masaya ihtiyacımız var. Buradan onu anlıyoruz. Herhangi bir laboratuvar tezgahına ya da sıradan bir masaya teraziyi konumlandıramayız. Özellikle analitik ve mikro terazileri kesinlikle ve kesinlikle rastgele bir terazi masasına veya bir masaya konumlandıramayız. Ne gibi özellikler olacak? Bu masaya baktığımız zaman bir bağımsız mermer tabla yer alıyor masada ve aynı zamanda alt kısımda vibrasyonu önleyici takozlar, ayaklar yer alıyor. Böylelikle şunu söyleyebiliriz. Terazi masalarının titreşimi yerden gelen, zeminden gelen veya duvardan gelen titreşimleri absorbe edebilecek özellikte, nitelikte olması gerekiyor. Bu da konumlandırmanın önemli detaylarından biri. Bir diğer detay, teraziyi siz konumlandırırken hem duvara hem de zemine sabitlememeniz gerekiyor. Mesela yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Teraziler zemine ve duvara aynı anda sabitleniyor. Hem duvardan gelen bir titreşim hem de zeminden gelen bir titreşim aslında oradaki titreşim miktarını çok yukarılara çekiyor. 2 katında üstüne çekiyor. Ve böylelikle siz terazide bir dengesizlik
ile karşılaşmış oluyorsunuz. Onun için dikkat edilmesi gereken bir diğer detay, terazinin duvar bağlantısı var ise zemin bağlantısının olmaması. Zemin bağlantısı, daha doğrusu terazi masasının, özür dilerim, bunun altını çizelim. Duvar bağlantısı varsa zemin bağlantısının, zemin bağlantısı varsa da duvar bağlantısının olmamasını istiyoruz. Ülkemizde kullanılan terazi masaları genellikle burada görmüş olduğunuz 4 tane vibrasyon önleyici takozun üzerine konumlandırılan, orta kısmında bir yine sönümleyici bir tablanın, yani mermer bir tablanın yer aldığı ve bu dışarıya bağımsız olarak konumlandırılmış terazi masaları olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunlar sadece zemine temas ediyorlar. Ama bu hatayı ne yazık ki birçok laboratuvarda görüyoruz arkadaşlar. Ne yapılıyor? Hem zemine hem de duvara terazi masaları sabitleniyor. Bu kesinlikle istemediğimiz bir şey. Ciddi bir hatadır bu. Aynı zamanda terazi masasının etrafında olan yine diğer masalar. Eğer yan yana birden fazla teraziniz varsa, şurada bir görseli olacak onun, ona bakabiliriz. Evet, şurada görmüş olduğunuz görsel. Mesela bu aslında hatalı bir konumlandırma. Terazi masaları birbirine değiyor. Belki şurada bir tanesinde sanki 1 santimlik bir boşluk var gibi ama görselde çok ayırt edilebilir bir şey değil. Ve aynı zamanda zemine, arkaya da tamamen yapıştırılmış. Görsel açıdan baktığınız zaman değil mi? Çok güzel, böyle nizami, simetrik, hoş bir görüntü sunuyor size. Aralarda boşluklar yok, arkada boşluklar yok. Ama biz laboratuvarda önceliğimiz kesinlikle mimari olarak güzel görünmesi, estetik olarak güzel görünmesi değil. Tabii ki bunu istiyoruz. Buna da çaba sarf ediyoruz. Ama önceliğimiz analizlerimizin güvenliği, güvenilirliği. Yani sonuçlarımızın güvenilirliği. O nedenle bunu ikinci plana atabiliriz. Burada yapılması gereken şey, bu terazi masalarının en azından birbirlerinden 5-10 santimetre kadar uzaklaştırılması. Duvar tarafında yine boşluk bırakılıp arka tarafta da aynı boşluğun bırakılması ve birbirlerine temas etmelerinin önlenmesi. Birden çok teraziyi siz konumlandırıyorsanız böyle yapmanızda fayda var. Ve bunun farklı ergonomi açısından da zararları var aslında. Onlardan da bahsedeceğiz. O zaman şunu diyoruz: terazinin sağında ve solunda belirli mesafeleri de bırakmamız gerekiyor. Bir diğer detay, terazileri konumlandırırken nelere dikkat ediyoruz? Teraziler laboratuvarlarda en kör noktalara aslında konumlandırılır. Bu kör noktaları şöyle seçmiyoruz. Ulaşımın zor olduğu noktalar değil, ulaşımın kolay olduğu ama insan trafiğinin, hava akımı trafiğinin, ses, ışık, titreşim trafiğinin az olabileceği noktalar, lokasyonlar belirlenmesi gerekiyor. Bu da tabii ki sizin laboratuvarınız dizayn edilirken orada çok iyi bir risk değerlendirmesiyle tespit edilebilecek bir durum. Onun için şunu diyoruz: kör ve titreşimsiz bir noktaya konumlandırılmalı. İnsan dolaşımı, hava akımı ve güneş ışığının en az olduğu seviyede olabilecek yerlere konumlandırılmalı. Havalandırma kanalları bulunmamalı. Mesela bu çok göz ardı edilen noktalardan biri. Havalandırma kanallarının karşısına, altına, sağına, soluna konumlandırılıyor. Mümkünse terazi odalarında direkt üfleyen havalandırma kanallarının olmaması gerekiyor. Oraların sıcaklıkları yine zeminlerden belki sağlanabilir veya kör noktalardan üfleme emişlerle sağlanabilir veya hiç havalandırma konulmaz. Yan laboratuvarın serinliği orayı soğutabilecek, stabil halde tutabilecek şekilde dizayn edilir. Tabi bu biraz daha zor bir seçenek çünkü biz terazi odalarında aynı zamanda sıcaklığın da stabil olmasını istiyoruz. Bu da önemli bir detay. Bununla beraber güneş ışığına direkt maruz kalmasını istemiyoruz terazilerin. Bu ne demek oluyor? Teraziler eğer direkt güneş ışığına maruz kalırsa anlık sıcaklık değişimleri olur. Özellikle cam önlerine terazileri konumlandırmıyoruz. Oraya konumlandırma gibi bir zorunluluğunuz varsa, ki bu daha önce çalıştığımız yerlerde başımıza geldi, seçeneğiniz yok arkadaşlar. Ya orayı kapatıyorsunuz ya bir panjur koyuyorsunuz ya da bunlar için ısı geçişini önleyici özel cam yapılar var. Eğer illaki güneş ışığı da girsin istiyorsanız hem panjurlarla hem de ısı değişimini engelleyecek özel camlarla orayı dizayn etmeniz gerekiyor. Yani burada bulundurmanız gereken önemli kriter şu: ısının anlık değişimler yapmasını engellemeniz gerekiyor. Cam önünde konumlandırdığınızda güneş ışığının geliş açısına göre, günün saatlerine göre bu ısı değişimleri lokal olarak fark ettirecektir ve terazinizin gün içerisindeki stabilitesini bozacaktır.
Şimdi Mettler-Toledo'nun terazilerinde bu markadan bağımsız birçok terazide de vardır ama anlık stabilite değişimlerinde, sıcaklık değişimlerinde internal kalibrasyonlarla beraber kendini kalibre ediyor. Bunu gün içerisinde ne kadar sıcaklık değişirse o kadar yapıyor. Veya siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ama bunu çok da yapmasını istemiyoruz terazinin. Çünkü biz genellikle fiziki kontroller yapıyoruz ve fiziki doğrulamalar yani external kalibrasyon doğrulama yaparak teraziyi güne başlarken doğruluyoruz ve akşama kadar ya da gün bitene kadar o stabilitede gitmesini istiyoruz. Bunu sağlamanın en iyi yolu ortam ısısının neredeyse hiç değişmemesini sağlamak. Bu da iyi bir havalandırma, iklimlendirme yönetimiyle ve aynı zamanda terazinin doğru konumlandırılmasıyla yakından alakalı. Yani sıcaklık değişimini istemiyoruz terazilerde. İşte az önce bahsettik ışık değişimini istemiyoruz. Eğer buraya teraziye sağdan soldan ya da arkadan bir ışık vurursa lokal sıcaklık farklılıkları olacak. Bu bizim istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Onun için ışığı da iyi yönetmemiz gerekiyor. Elektrostatik yük oldukça önemli. Elektrostatik yük terazinin konumlandırıldığı masadan kaynaklanabilir. Çevresindeki diğer faktörlerden kaynaklanabilir. Terazide tartım esnasında burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli elektrostatik yükler meydana gelir. Tabii biz bunu da istemiyoruz. Bu da bizim için oldukça istenmeyen bir durum. Neden bunu istemiyoruz? Çünkü elektrostatik yük tartımı etkiler. Doğru tartımı etkileyen faktörlerden biri. YouTube kanalımızda bunlarla ilgili geçmiş videolarımız da var. Oradan da seyredebilirsiniz. Elektrostatik yükü istemiyoruz. Bunun için tabii ki terazi masalarının özellikleri de önemli. Özellikle topraklanmış ya da elektrostatik yükü önleyici özel terazi masaları tercih etmeniz gerekiyor. Titreşimde olduğu gibi bunun için de terazi masalarını seçerken buna dikkat etmenizde fayda var. Bir diğer detay tabii ki konumlandırmayla ilgili insan trafiği. Biz terazi odalarına sürekli girip çıkacağız ama bunu yaparken insan trafiğinin en az olabileceği bir lokasyonu belirlemeniz gerekiyor ki sürekli hava akımları değişiminden tartımlar da etkilenmesinler. Bunun için kapıya daha uzak bir noktada, gerekirse mümkünse kapının çok zıt yönünde bir kör noktaya terazi masalarını ve terazileri konumlandırmamız gerekiyor. İnsan trafiği orada oluyor olsa bile o sirkülasyonu çok az bir şekilde hissetmesi lazım. Her ne kadar biz terazilerde bir dış rüzgar siperliği kullanıyorsak da burada görmüş olduğunuz gibi 4 taraftan kapalı bir rüzgar siperliğimiz var. Arka 3 taraf ve üst taraf olmak üzere toplam 4 taraftan bir rüzgar siperliğimiz var. Bu tabii ki hava akımlarını önlüyor, engelliyor ama sıfıra indirmiyor arkadaşlar. Ortamdaki akım yine hareketlilik fazlaysa tartım esnasında siz yine analitik hata yapabilirsiniz. Onun için konum, lokasyon çok çok önemli. Evet. Burada bu başka bir web seminerinin konusu. Bu kısımları geçiyorum. Evet, biraz temizliğinden bahsedelim. Temizlik için tabii ki ilk uyulması gereken şey üreticinin manuelleri. Onlara bakarak terazinin temizliğini belirlememiz gerekiyor. Hiçbir zaman ağır deterjanlar kullanmıyoruz. Bunlar hem kalıntı yapacaklardır hem de terazinin iç yüzeylerine, dış yüzeylerine zarar verecektir. Bunu hiçbir zaman istemiyoruz. Bununla belki çok hafif nemli bezlerle terazilerimiz silinebilir. Sonrasından alkollü bir çözeltiyle silinerek, kurutularak analize hazır hale getirilebilir. Onun için terazi temizliğinde ilk dediğimiz şey arkadaşlar terazinin üreticisinin manuellerine bakmak ve terazileri bu şekilde temizlemek diyebiliriz. Evet. Bu akşamki yayınla ilgili diğer başlığımız da tabii ki hava akımları dedik ama hava akımları sadece hani dış hava akımları değil, aynı zamanda terazinin de içerisindeki hava akımlarını doğru yönetmek gerekiyor. Burada tam ekrana geçeyim yine. Örneğin bu terazide bir yarıklı kefe var. Bu kefenin altından hava akımları girdiğinde çok rahat çıkabiliyor. Eğer kefe böyle değilse, düz bir kefeden bahsediyorsak, altına hava akımı girdiğinde rahat çıkamayan bir kefeden bahsediyorsak, örneğin siz terazinin kapağını açtınız. Terazinin kapağını açtınız ve tekrardan açıp kapama hareketiyle beraber içeride bir hava akımı oluştu. Bu kolay hareket edemeyecek ortamda ve içeride bir stabilizasyon problemi gerçekleştirecek. Bu aslında terazinin kefesinin yarıklı kefe olmasının
en büyük avantajı stabilizasyon sürelerinin kısaltılması. En azından birkaç saniye kadar daha kısa bir stabilizasyon süreci burada yakalayabiliyorsunuz. Bu da hava akımlarını iyi yönettiğiniz anlamına geliyor. Evet. Tekrardan sunuma geçeyim. Mesela buharlaşma da önemli faktörlerden biridir. Burada da yine şunu belirtmek istiyorum. Tartım kaplarınızın özelliği çok önemli. Terazilerde doğru bir terazi yönetimi ve tartım yönetimi için. Özellikle büyük hacimlerde tartımlar alıyorsanız beherlerde tartım alırken ve özellikle çok volatil çözeltilerle çalışırken stabilizasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Bunu önlemenin en iyi yolu daha dar boyunlu, bunlar erlenler olabilir ya da balon jöjeler olabilir. Bu tarz malzemelerde, cam malzemelerde ya da plastik de olabilir, tartım kaplarında tartımlarınızı almak. Böylelikle stabilizasyon sorunlarını aslında minimuma indirmiş olursunuz. Tabii bunlar için farklı çözümler de var. Ağzı kapalı erlenlerle mesela alabilirsiniz. Üst taraf buhar basıncına doyduğunda daha kolay bir stabilizasyon elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada da görüyorsunuz hem buharlaşma burada mümkün hem de nem alma var. Mesela bunu da iyi yönetmek gerekiyor. Burada örneğin bir katımız, tuzumuz var. Sodyum asetat, anhidrüs. Bunlar örneğin çok hızlı nem çeken kimyasallar. Bunları saklıyorken ya bir desikatörün içerisinde saklamanız gerekiyor veya uygun nem ortamına sahip odalarda saklamanız gerekiyor. Ne kadar ağzını sıkı kapatırsanız kapatın, ortamın neminden etkilenirler. Hatta bazı kimyasallar kapağını açtığınızda tartım alma esnasında eğer çok uzun süre kapağını açık bırakırsanız ortamdaki nemi çok hızlı şekilde kaparlar. Özellikle tuz katıları, tuzlar. Bunlar ciddi anlamda hızlı bir şekilde tuzlar vücuduna, yani bünyesine nemi alır arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Terazinin aslında bu tartım yönetimi olarak söyleyebiliriz. Terazi demeyelim buna. Bu kısım birazcık daha tartımın kendisini ilgilendiren bir kısım. Tabii ki terazinin konumlandırılması kadar tartımın doğru yapılması, yani doğru bir tartım alma işleminin de yapılması çok çok önemli. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aslında konumlandırmayla beraber terazi ergonomisi de oldukça önemli. Biraz buna da değinmek istiyorum. Terazi ergonomisi nedir? Yani daha doğrusu tartım ergonomisi nedir? Birazcık onun üzerinde durmak istiyorum. Tartım ergonomisi birazcık bizi ilgilendiriyor aslında. Nedir tartım ergonomisi? Tartım esnasında biz tartım işlemini ayakta mı yapıyoruz, oturarak mı yapıyoruz? Bu iki pozisyon birbirinden farklı terazi yükseklikleri gerektirir arkadaşlar. Eğer oturarak yapıyorsak diz kapaklarımızın 90 derecelik bir açıyla durabileceği ve dirseklerimizin düz bir açıyla durabileceği bir tartım pozisyonu olması gerekiyor. Ve aynı zamanda tartım aldığımız sandalyenin de omurumuzu dik bir şekilde tutacak ve bize oturma esnekliği sağlayabilecek, rahat bir oturma esnekliği sağlayabilecek yapıda olması gerekiyor. Ayakta çalışma pozisyonlarında da normal bir durma pozisyonunda iskeletimiz dikken ellerimizin yine 90 derecelik bir açıyla tartım alınabilecek bir mesafede olması gerekiyor. Örneğin bu terazide burası bizim için uygun ama tabii ki burada özellikle ayakta tartım almalarda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 1.70 boyundaki birinin rahat tartım alabildiği mesafe ile 1.50 ya da 1.90 boyundaki birinin rahat tartım alabildiği mesafe yine değişecektir. Aslında en ideal tartım şekli herkesin standart bir yükseklikte oturabildiği oturarak tartım şeklidir. Ayakta tartımda çalışan ergonomisinde bazı sıkıntılar olabilir. Özellikle çok uzun süre tartım alıyorsanız sürekli yere bakmadan dolayı boyun fıtıkları, boyun kaslarınızdaki ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Bunun daha ileriki versiyonları boyun fıtıklarına kadar gidiyor.
farklı rahatsızlıkları da görebilirsiniz. Bunlar meslek hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir sonraki slayta da bir bakalım. Evet, dış etkenlerde manyetik alan oluşumu. Mesela bu manyetik alan oluşumunda şöyle örnek verebiliriz. Laboratuvarınızda teraziyi konumlandırdığınız alanın etrafında manyetik alan oluşturan başka bileşenler varsa bunlar terazinizi etkileyebilirler. Terazinin tartım kefesinin içerisindeki hassas tartım ekipmanlarını, bileşenlerini etkileyebilirler. Bunlar neler olabilir? Manyetik alan üreten, çalışırken manyetik alan üreten manyetik karıştırıcılar, çalkalayıcılar, bazı cihazların anakartları, kendi çalışan mekanizmaları, elektrik panoları, varsa yüksek gerilim hatları gibi böyle yakınından geçiyor olabilir. Bunlar manyetik alan oluştururlar ve bu manyetik alan sizin tartımınızı etkiler. Terazinin stabilitesini etkiler öncelikle. Bu açıdan bunu da iyi değerlendirmeniz lazım. Terazi odalarında olabildiği kadar çok fazla cihaz bulundurmamamız gerekiyor. Bunu çok istemiyoruz. Farklı cihazlar, farklı çalışan hareketli parçalar istemiyoruz. Bunlar hem titreşim oluşturacak hem de manyetik alan oluşturma riskleri var. Aynı zamanda ortamın ısısını da çok fazla değiştiriyorlar. Mümkün olduğu kadar terazi odasına az cihaz koymak gerekiyor. Hatta hiç koymamak gerekiyor. Bazen görüyoruz terazi odasında saklama dolaplarının yanında buzdolapları, yüksek ısılı soğutucular, bazen işte etüvler, inkübatörler bunlar konuluyor terazi odalarının içerisine. Bunlar hatalı uygulamalar. Ne konulabilir? Belki yine hava akımına çok etmeyecekse kimyasal saklama dolapları, tuz çözeltilerini saklama dolapları, asit baz dolapları, yine belki katı reaktif dolapları. Bunlar terazi odalarına uygun yerlere konumlandırılabilir. Bunun dışında buzdolabı, etü, inkübatör gibi şeyleri terazi odalarına koymuyoruz. Bunlar ısı değişiklikleri de yaparlar ortamda ve terazinin stabilitesine zarar verirler. Bir diğer detay aslında yine belirtmek istediğim şeylerden biri, terazilerin olduğu masalarda mümkün olduğu kadar terazinin dışında başka şeylerin bulundurulmaması. Bir kayıt defteri bulundurabilirsiniz. Bunu mümkünse şöyle bir şey önerebilirim. Bir çekmece yapıp alt çekmeceye koyabilirsiniz. Şurayı da tekrar küçültelim. Çekmeceye koyabilirsiniz veya cep yapabilirsiniz yan taraflara. Ama en ideali, en güzeli şöyle şuralara bir cep koyup buralarda bunu muhafaza etmek olabilir. Bu önemli bir şey. Buralarda terazi masasının üzerinde bulunan farklı kimyasallar olabilir ya da işte tartım ekipmanları olabilir, defterler olabilir. Hem kontaminasyon kaynağı hem de terazinin stabilitesini de etkileyebilirler. Yazıcı burada bulunmak zorunda, mecbur. Bunu belki bir yana alabilirsiniz ama bunun burada bulunmasında çok fazla bir sakınca yok. Bunun dışında burada görüyorsunuz tartım kaplarımız var. Tartım kaplarını da yine terazinin yanındaki bir masada konumlandırabilirsiniz. Neler var burada tartım kabı olarak? Tabii ki spatüllerimiz var. Özellikle bunu belirtiyorum. Temiz spatüller bir temiz spatül kutusunda tutuluyor burada. Bunların şekilleri değiştirilebilir. Ağzı kapaklı ve ihtiyaç olduğunda buradan çıkartılıp alınması gerekiyor. Yapılan hatalardan biri, bunu defaatle gittiğimiz birçok noktada görüyoruz. Spatüller şu üst ceplerimizde konumlandırılıyor veya alt ceplere konuluyor. Tekrardan peçeteyle silinip kullanılabiliyor. Ama bu hatalı bir uygulama. Bunun hem iş güvenliği açısından riski var. Olası bir düşme durumlarında gözümüze ya da göğsümüze zarar verme gibi bir durumu olabilir. Ayrıca potansiyel kontaminasyon kaynağı. Ne kadar temizlerseniz temizleyin bir problem çıkacaktır arkadaşlar. Onun için temiz spatül kutularında bunları tutuyoruz ve kirlileri de kirli spatül diye ayrı bir yere atıyoruz. Tartım kaplarımız var. Tartım kaplarında çok çeşitli tartım kapları kullanabilirsiniz. Burada işte seramik tartım kaplarımız var. Bunlar yine kapalı kutularda ya da kağıt, özel tartım kağıtları oluyor veya alüminyum folyolar, cam tartım kapları kullanabilirsiniz. Bunlar analizinizin niteliğine göre, yapmak istediğiniz işe göre değişecektir. Bununla ilgili bir videomuzda ilerleyen günlerde YouTube kanalımızda yayında olacak. Tartım kapları, bunların kullanımı ve yönetimiyle ilgili kısa bilgilendirici bir videoyu da yayınlayacağız. Yine YouTube kanalımızda Metler sponsorluğunda birçok video var. Onları da izleyip eğitim niteliğinde kendinize değer katabilirsiniz arkadaşlar.
Bunun dışında dediğim gibi terazi masalarında ne kadar az malzeme bileşen olursa kontaminasyonu o kadar iyi yönetiriz. Çünkü oraları düzenli temizlememiz gerekiyor. Toz birikimi olmaması gerekiyor. Herhangi bir dökülme olması durumunda hızlıca silmemiz, müdahale etmemiz gerekiyor. Evet, terazileri genellikle yönetirken bunlara dikkat edersek çok daha sağlıklı bir terazi yönetimimiz olacaktır arkadaşlar. Farklı neler var? Örneğin burada Mettler-Toledo'nun çok güzel bir çözümü var. Askıda tartım teknolojisi. Sonuçta kefeleri askıda tartımla çalışan bir kefe teknolojisi ve Mettler-Toledo'nun lisanslı bir teknolojisi. Mesela burada görmüş olduğunuz görselde biz balon jojeyi askıda tartımda tartıyoruz ve bu gerçekten çok hassas bir tartım imkanı bize sunuyor. Sadece balon joje olarak düşünmeyin. Örneğin 1,5 mililitrelik Eppendorf tüpe direkt tartım almak istiyorsunuz. Ben hücre kültüründe defaatle bununla karşılaştım ve yapmak durumunda kaldım. Bu tarz bir askıda tartım kefesine koyduğunuzda kesinlikle çok mükemmel tartım alabiliyorsunuz. Çünkü normal kefe eğer alt kısımda yer alıyorsa, yani alttan kefeli bir teraziyle çalışıyorsanız, ki bu kefe arkadan bir kefeye sahip, altta bir kefe yok. Altta bulunan kefelerde bunu yapabilmek için farklı aparatlar tabii ki üretiliyor ama bu kadar sağlıklı olmuyor. Ya bunu bir beherin içerisine koyuyorsunuz ya da ayrı bir kefeye entegre edilmiş ayrı bir aparatın içerisine koyup onun üzerine tartmaya çalışıyorsunuz. Bu da aslında bir hata getiriyor. En güzeli aslında askıda tartımda bunu alabilmek arkadaşlar. Evet, bununla bakalım başka neler kaldı. Son slaytlara da bir geçelim. Yer çekimi etkisi. Yani bu da aslında önemli etkilerden biri. Siz teraziyi 1. katta konumlandırdığınızda veya 30. katta konumlandırdığınızda yer çekimi etkisi değişiyor. Bu değişen etkiye göre de siz farklı sonuçlar alıyorsunuz. 10 metrede bir yer çekiminde bir değişiklik oluyor. Yani 30. kata çıktığınızda ciddi anlamda bir değişiklik hissedeceksiniz. Onun için terazileri bir yerden başka bir yere taşımayı hiçbir zaman önermiyoruz. Hatta laboratuvar içerisinde bile taşıma uygun değil. Bunun yer çekimiyle çok alakası olmasa da örneğin laboratuvar içerisinde taşırsanız konuma göre stabilizasyon değişecek. Yeniden kalibrasyona tabi tutmanız lazım ama 1. kattan 30. kata taşırsanız yine aynı şekilde tekrardan kalibrasyona tabi tutmanız ve doğrulamanız gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor terazi yönetiminde. Tabii ki bunlarla beraber terazilerin yıllık bakım, kalibrasyon ve doğrulamalarının yapılması gerekiyor. Daha doğrusu yıllık bakım ve kalibrasyonlarının. Doğrulamayı biz günlük olarak dış ağırlıklarla yapıyoruz. Internal ağırlıklarla yapan firmalarda olsa da ağırlıklı olarak external ağırlık kütleleriyle kalibrasyonlu standart sertifikalı kütlelerle yapıyorlar. Güne başlamadan önce terazileri daima doğrulamamız gerekiyor. Doğrulanmamış terazilerle, analitik terazilerle kesinlikle çalışmıyoruz. Bu bir gereklilik aslında. Çünkü o gün doğrulanmadığında biz onun o günkü şartlar altında doğru çalıştığından emin olamayız. Bunu belgeleyemeyiz en azından. Doğru çalışsa da belgelememiz gerekiyor ve bunu kaydetmemiz gerekiyor. Yıllık bakım ve kalibrasyon bir terazi yönetiminde olmazsa olmaz. Terazileri en az yılda bir defa bakıma ve kalibrasyona tabi tutmamız gerekiyor ve bu kalibrasyon işlemleri yetkili firmalar tarafından yapılması gerekiyor. Akredite kuruluşlar tarafından yapılması gerekiyor. Kurumunuzun kendi içerisinde böyle bir birim olabilir. Bu da bir çözüm ama en iyi çözüm kendi üreticisinin sağlamış olduğu kalibrasyon hizmetlerinden faydalanmaktır diyebilirim. Çünkü en doğru hizmeti onlar verecektir. Bunun dışında temizlik işlemleri günlük olarak her doğrulamadan önce kesinlikle yapılması gerekiyor. Bir diğer detay, doğrulamalardan hemen önce tabii ki ağırlık su terazilerine bakarak terazinin ağırlıklarından, ayaklarından terazi denge ayarlarının da kesinlikle yapılması gerekiyor. Bunda bir dijital su terazisi var. Sizi anında hem ışıkla hem de üstteki kırmızı uyarılarla su dengesinin, yani terazinin dengesinin kaybolduğunu uyararak tekrardan dengeye getirmenizi istiyor. Bazı terazilerde bu olmayabilir. Siz su terazisini, dışarıdaki fiziksel bir su terazisini gözle kontrol etmeniz gerekebilir. Her çalışmadan önce, hatta her tartımdan önce analistlerin bunu kontrol etmesinde fayda var. Evet, bunlara dikkat ederek terazileri hem doğru konumlandırmış hem doğru yönetmiş olursunuz ve böylelikle terazilerdeki analitik hataları minimize etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizlerin de ekleyeceği şeyler varsa
Lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Ben şimdi yorumlarınıza da bakıyorum. Orada da kısaca sizin yazdıklarınızı okuyacağım. Burada aslında yayınımız bitti. Birazdan sertifika bağlantısını da paylaşacağım. Yine katıldığınız ve burada olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Doğrulamayı nasıl yapmalısınız? Doğrulamayı aslında önerilen şu, bir 2 noktalı ya da bazı firmalar 3 noktalı yapıyorlar. %5'inde, yani maksimum ağırlığın %5'inde ve maksimum ağırlıkta doğrulama yapılıyor. Doğrulamalar dış terazi kütle, yani standart kalibrasyonlu terazi kütleleriyle yapılması en sağlıklısı. Önerilen de bu. Tabii ki bu kütlelerde belirli periyotlarda kalibrasyona gönderilmesi gerekiyor ve doğru şartlarda saklanması gerekiyor. Bunlarla günlük doğrulamalarınızı yapabilirsiniz. Örneğin 200 gramlık bir terazide 10 gramda ve 200 gramda doğrulama yaparak teraziyi doğrulamış oluyorsunuz. Her gün güne başlamadan önce her terazi için doğrulama yapılır ve doğrulamanın kabul kriterleri içerisinde olduğu onaylanarak terazi kullanıma alınır. Değilse tekrardan kalibrasyona tabi tutmanız lazım. O da tekrardan bir kalibrasyon işlemi için terazinin teknik destek alması gerektiğini gösteriyor. Şimdi terazilerde aslında minimum weight dediğimiz, yani minimum tartım miktarları var. Bu minimum tartım miktarları da terazi tartım toleranslarına göre değişiyor. Örneğin burada görmüş olduğunuz terazi %1 tartım doğruluğunda, bu XPR 205 modeli Mettler Toledo'nun ve analitik bir terazi, 5 haneli bir terazi. 14 miligram tartım alabiliyor, minimum tartım alabiliyor. Minimum tartım bu terazi için 14 miligram. Ve bu 14 miligramı hariç 14 miligram, yani tartabildiğiniz miktar 14 miligram. Burada darayı katmıyorsunuz işin içine. Maksimum bunun tartımı da 220 gram. Yani 220 grama dara dahil, 220 grama dara dahil 14 miligramın altına düşemezsiniz arkadaşlar. Katoferez, boya sadece butil glikol ile çıktığı için bütülle temizliyoruz. Bu doğru mudur? Boyayla ilgili bir tecrübem yok arkadaşlar. Yani orada siz de bulaşmayı, eğer üreticinin speklerinde temizlenebilir yazıyorsa temizleyebilirsiniz. Bence burada en iyi bilgiyi üreticinin manuelinden veya üreticinin direkt kendisinden alabilirsiniz. Açıklamalarda Mettler Toledo'nun bağlantıları var. Bir Mettler Toledo uzmanından da bu konuda destek alabilirsiniz. Marka hiç önemli değil. Farklı markalar içinde destek alabilirsiniz. Size kesinlikle destek olacaklar ve doğru bilgiyi vereceklerdir. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet. Evet, yani evet, Furkan Bey de burada katkıda bulundu. Antistatik kit kullanmak çok önemli. Biz bununla ilgili bir videoyu da YouTube kanalımızda yayınladık arkadaşlar. Antistatik kitlerimiz var. Hem statik yükü giderici dışarıdan universal bir kit kullanabilirsiniz veya Mettler Toledo'nun çok güzel bir statik elektrik giderici kiti var burada. Arkada bir statik iyonizer var. Altta da bir statik dedekt var. Hatta onu şöyle hemen yeri gelmişken tekrardan gösterelim. Şu statik dedekt tablo herhangi bir statik yük olduğunda belirliyor. Arkadaki statik iyonizer de o yükü gideriyor. Ya bu aslında çok mükemmel bir özellik. Gerçekten bunu deneyimledik ve YouTube videolarımızda bunu yayınladık. Orada görebilirsiniz. O yükü tespit ettiği gibi sıfırlıyor. Aslında bence en zor kısım yükü tespit etmek. Biz en çok orada zorlanıyoruz. Hem analitik metot validasyonlarında metot geliştirirken, bir önceki basamak olan metot geliştirme aşamalarında bazı moleküller çok fazla statik yüklenebiliyorlar. Bu ciddi bir problem. Bunu tespit etmek de bazen zor olabiliyor. Hatta bazen çok dengesiz statik yüklenebiliyorlar. Bazen çok az, bazen çok fazla. Ve bu tartım tekrarlanabilirliğinde probleme sebebiyet veriyor. Ama bu sistem az ya da çok belirli tolerans limitlerinde bunu tespit ediyor ve gideriyor en güzeli. İçeriye bir iyonizer modülünden iyon vererek ortamı nötrlüyor. Bu da yine terazilerdeki o tartımı, doğru tartımı ve tartım stabilitesini yönetmeniz için güzel bir detay aslında.
atacağım arkadaşlar. Katılım belgesi için öncelikle şuraya kaydolmanızı istiyoruz. uzem.labakademi.com. Burası bizim uzaktan eğitim platformumuz. uzem.labakademi.com. Buraya daha önce kaydolduysanız tekrar kaydolmanıza gerek yok. Ama şu an paylaşacağım posta.lapakademi.com bağlantısına uzem.lapakademi.com'a kaydolmuş olduğunuz mail adresiyle kaydolmanız gerekiyor. Aksi durumda sistem sizi tanımlayıp katılım belgesi için ders atamanızı gerçekleştiremiyor. Onun için iki bağlantıya da aynı mail adresiyle kayıt olmanız gerekiyor. Uzem'e daha önce kaydolduysanız gerek yok. Aynı mail adresiyle posta.lapakademi.com'a kayıt olabilirsiniz. Evet. Yine güzel bir katılım oldu. Burada olduğunuz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız var mıdır eğitimle ilgili? Eğer teraziyle ilgili daha fazla teknik bilgiye ve desteğe ihtiyacınız olursa açıklamalarda bağlantılarını bıraktık. Metler Toledo uzmanlarına ulaşabilirsiniz. Sizlere hızlı bir şekilde cevap verecekler ve sorularınızı cevaplayacaklardır. Bize de ulaşabilirsiniz. info@lapakademi.com mail adresimiz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen buraya mail atın. Ardından hala cevap alamadıysanız sosyal medya kanallarımızdan ve LinkedIn profilimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir eğitim olmuştur. Yayını burada sonlandıracağım. Katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.